Yeni videodan herkese selamlar. Ben Açıyorum Saygılar. Bugünkü videomuzun konusu alerji. Aslında bu elimde tuttuğum Covid-19 ama belki de polene benzetirseniz diye alerji anlatacağız. Biliyoruz ki birçok alerji hastası benim gibi bahar kelimesini çok da sevmez. İlkbahar ve sonbahar. Baharda açan çiçekler polenlerine yaparken, birilerine aşk dolu mesajlar atılırken bize payımıza düşen şey polen. Sonbaharda artık ağaçlar kendini bırakırken toz, duman, kiminin tüyü, kılı falan derken alerji hastaları için bahar ayları oldukça zor. Peki alerjen etkenler nelerdir? Başta söylediğim gibi polen, kıl, tüy, ev hayvanlarından oluşabilecek şeyler. Sonrasında çim, toprak, bazı elementler, mantarlar, küf gibi şeyler. Daha sayabileceğimiz su, aynı zamanda insanlar alerji etmenleridir. Evet, insanı en son anlatacağım. Siz de meraklandınız değil mi? Aynen öyle. Vücudumuza giren dış antijenden bahsedelim. Antijen dediğimiz şey protein yapılı bir mekanizma. Dışarıdan giren vücut için faydalı olmuyorsa bu zararlı antijen anlamına geliyordur. Dışarıdan girilen bir polen varsayalım. Bu polen vücudumuza girdiğinde bizim hücrelerimizde üretilen B lenfositlerimiz var. Bu B lenfositleri ak yuvarlar içerisinde biliyorsunuz. Bu antikor görevi görüyor. Şimdi Covid zamanında IgG herkes hatırlıyor değil mi? Virüslere karşı bizim savunma mekanizma askerlerimiz. Evet, alerjide de IgE var. Yani alerji diye tutun ve IgE bu mekanizma ile görevli. Şimdi IgE vücudumuzda polen girdikten sonra salınım başlıyor. Kanda IgE dolanınca mast hücrelerini aktive ediyor. Mast hücrelerimiz heparin ve histamin bakımından oldukça zengin. Heparini biliyorsunuz kan pıhtılaşmasını engelleyen madde. Histamin de nörotransmitter bir madde. Evet, aslında IgE mast hücresine gidip bağlanıyor ve mast hücresi vücutta polen geldiği için parçalanarak histamin salgılıyor. Evet, doğru duydunuz. Bu histaminler aslında bizim vücudumuz için gerçekten faydalı noktaları var. Amenna. Ama alerji hastaları için öyle değil. Çünkü bu salgılanmaya başladıktan sonra alerji hastalarına burnunda kızarıklık, hapş, gözde yaşarmalar, akmalar, kulakların içine kadar kaşınmalar, mide krampları, deri döküntüleri, deri kaşıntıları ve tam teşhis konulamazsa romatizma hastalarına kadar gidebilen bir alerjik hastasından bahsediyorum. İşte bu histamin aslında alerji hastaları için hiç de iyi bir şey değil. Peki histamin geziyor. Çok güzel. Histamin gezdikten sonra ne oluyor? Histamin gezdikten sonra bu saydığım şeyler meydana geliyor ve bunların fazla olması da sizin hücreleriniz ve sizin kendi bedeniniz için oldukça zararlı. Sürekli kaçıran bir bölgeniz olduğunu ya da aktığında sürekli derinizin soyulduğunu hayal edin. İşte histamin kimine göre güzel, kimine göre kötü. Biz ne yapıyoruz? Antihistaminik ilaçlar kullanıyoruz. Yani aldığımız ilaçlar histamin molekülüne bağlanıyor ve sonrasında onları durdurarak bizim de belirti vermesini engelliyor. Zaten biliyoruz ki burnumuzda hani bu suyun akması damarların genişlemesinden kaynaklı, gözlerimiz de aynı keza. Peki Ayşenur, ya alerji için birden fazla ilaç var. Bunun sebebi ne? Çünkü alerjiyi etki eden birden fazla mekanizma var. Alerji bazı hastalıklar gibi multifaktöriyel bir hastalık. Yani işte kimine tüy, toz, ev akarı, su, insan saydık. Kimine kuru yemiş, kimine kum gibi, bakır ya da nikel gibi materyaller alerji olurken bazılarına çok farklı şeyler olabiliyor. Yani herkesin mekanizması oldukça farklı. Biz de en yakın olarak HLA dediğimiz insan lökosit antijenine gidelim. 6. kromozomun kısa kolunda bulunuyor. Burada bulunan mekanizma alerjinin faktörlerini çeşitlendiriyor ve birden fazla HLA bulunduğu için de alerjinin de çeşitlenliği ve çeşitli ilaçların olmasının sebebi bu. Okey, bunu cebimize koyuyoruz. Evet, alerji aslında 170 tane çeşidi var ve 400 tane de varyantı var. Yani bayağı da gerçekten çeşitli olması bizim için oldukça zorlu. O yüzden diyorum ya, ben mesela birine kalmaya gitmek benim için bir çiledir. Kullandığı deterjan, oradaki hava, işte ne bileyim en ufak şey bile beni kaşındırdı ya da tepki verdiğinden dolayı gitmeden önce alerji ilacı almak zorundayım. Alerji ilacının farklı olmasının sebebi de bu. Her insanda farklı molekülde oluşan bir mutasyon size farklı bir yolakta cevap veriyor ve bu yüzden de birden fazla alerji ilacı var.
Kendinizi tanımayı asla unutmayın. Bir de şeye gelelim, aflatoksine gelelim. Belki duymuşsunuzdur, bu kuru yemişlerin içerisinde olan özellikle fıstık ezmesini bilmediğiniz yerlerde yemeyin diyor uzmanlar. İşte bunun sebebi de şu, aflatoksin dediğimiz kuru yemişlerde oluşabilecek bir mantarın küfü. Mantardan meydana geliyor ve kanserojen bir madde. Onu gözle göremezsiniz. Mikroskopik bir ortamda görmeniz gerekiyor. Bu yüzden de bilmediğiniz yerlerden ve güvenmediğiniz yerlerden kuru yemiş almanızı tavsiye etmem. Çünkü bu sizi alerjiye, aynı zamanda kanser etmeye bile sebep olabilir. Peki alerjiden nasıl korunabiliriz? Yani ben yıllardır alerji hastasıyım. Elinizden geldiğince en kısa zamanda teşhis konulması taraftarıyım. Belirtileriniz azsa alerjinin aşısı var ama belirli bir şartları var. Onu karşılamanız gerekiyor. Temizliğe dikkat etmeniz gerekiyor. Parfüm sıkımı gibi şeyler, bunlara çok dikkat etmeniz lazım. O yüzden alerji mekanizmasını anladığımıza göre ne diyoruz? Hastalığı yerinde tanıyalım, tedavisini yerinde yapalım. Peki bir şey daha söylemek istiyorum. İnsan alerjisi demiştim. Belki şaşırmışsınızdır. Evet, geçenlerde bir haber okumuştum. Sevgilisinin yanına giden kız sürekli onun yanında gittiğinde alerjik reaksiyonlar veriyordu ve bilim insanları bunun ne olduğunu pek anlayamamıştı. Aslında bunun sebebi şu. O kişinin kullandığı parfüm, duş jeli, aynı zamanda kişinin terinden attığı yağ metabolizması. Çünkü yağın detayına inerse karaciğer, safra, pankreası içine almamız gerekiyor. Oradaki hormonların değişimi işte o kişiyi koku olarak sıkıntıya ulaştırmıştır. Yani insanlara alerji olmamız da çok normal. Ve dünyada sadece 1 milyarda bir kez görünen bir hastalık da var. Su alerjisi. Avustralya'da bir kadındı. Suya dokunamıyordu. Dokunduğu an hücreleri oldukça değişik tepki veriyordu. İşte bunun sebebi bu. Ne diyoruz? Hastalığı yerinde teşhis etmek lazım. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Histamin. Dedi ya, antihistaminik ilaçlar. Aslında histamin vücudumuzda, siz ağzınıza bir yemek falan attığınızda midenize uyarı veren bir nörotransmitter bir madde. Yani yiyecek geliyor. Hani o salgı var ya, mide asit salgısı, onun uyarılmasında vesile. Aslında histamin böyle kötü gibi görünse bile oradan da faydaları var. Ama bazı insanlarda yalancıktan da olabiliyor. Bu da gastrit reflüye sebep olabiliyor. İşte bu yüzden de midesinde gastrit reflüsü olan insanlardan antihistaminik ilaçlar kullanıyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Ve unutmayın, hastaneye gittiğinizde lütfen elinize aldığınız grip ilaçlarına özellikle bakın. Antihistaminik bir materyal vardır. Çünkü hapşırığınızı engellemek için antihistaminik bir materyal konulmuştur. Bu yüzden de grip ilacını yuttuktan sonra uykunuzun gelmesinin sebebi de o olabilir. Ne diyoruz? Alerjiyi sevelim, teşhisi yerinde kullanalım ve lütfen dünyayı temiz tutalım. Görüşürüz.